8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam ben venöz yetmezlikle ve bu işin hastalık tarafıyla çok ilgilendiğinizi biliyorum, Evet. uğraştığınızı biliyorum ama bugün ben size işin estetik kısmından sormak Tabii. istiyorum. Yani bacaklarda belli olan, dışarıdan görünen, aslında belki sizin hastalık bile saymayacağınız ancak görüntüsel anlamda rahatsız eden ve kişilerin yine varis olarak adlandırıldığı bu belirgin damarlar var. Tabii. Bunlara yaklaşımınız nasıl? Hangilerini tedavi ediyorsunuz, hangilerine dokunmuyorsunuz veya ne tip yaklaşımlarda bulunuyorsunuz? Şimdi kozmetik olarak görünen damarlarımız varsa ki özellikle bayanlarda şikayetler daha yoğun oluyor ve bayanlarda tabii hormonlardan dolayı özellikle hamilelik döneminde bu damarlar görünür hale geliyor. Sonra bir daha geçmiyor. Yüzeyel varisler, cilde yakın genişlemiş damarlar. Varis yani variköz ven bunlarda. En basit haliyle bu. İçeride bir hani hastalık değil, bacağınızın dolaşımını bozmuyor fakat cilt düzeyinde genişliyorlar. Görsel bir sıkıntı, kozmetik bir sıkıntı. Tedavisi var. Çoğu hastada da bu böyle aslında. Yani bazı hastalarda sadece bunun için geliyorlar. Tabii ki Doppler çekiliyor. İçeride bir şey var mı? Yani asıl sistemde bir sıkıntı var mı? Çünkü bu da iç varisin bir belirtisi aslında. Olabiliyor, olmayabiliyor. Sadece kozmetik amaçlı uygulamalar yapılabiliyor. Bu görüntü tamamen geçebiliyor. Mekanizma şöyle, yani bu cildinizin herhangi bir yerinde de olabilir, yüzünüzde de olabilir. Özellikle burnun etrafında oluyor, bazen gözün altında oluyor. Çoğunlukla bacak şikayetiyle geliyor. Bu kozmetik hani spektrumda şimdi değerlendirecek olursak hepsi tedavi edilebilir. Yani hastanın burada şikayeti varsa ben bu görüntüyü istemiyorum diyorsa ve hastanın genel durumu uygunsa, işte böbrek yetmezliği yoksa, kronik bir hastalığı yoksa, ağır bir şekeri, kontrol altına alınamayan bir şekeri, bu tarz durumlar, yani düşkün bir hasta değilse, öyle söyleyeyim, genel kondisyonu iyiyse, ki çoğu hasta zaten bayan ve genelde genç orta yaş grubu oluşturuyor, tedavi edilebiliyor. En çok uygulanan yöntem, ben ve bütün aslında hani kalp damar cerrahisi uzmanlarının en çok uyguladığı yöntem, bütün dünyada da böyle, köpük tedavisi, yani skleroterapi. 70 yıldır kullanıla gelen bir ilaç var, deterjan türevi. Bu ilacı etkinliğinin artması için havayla karıştırılıyor. Ofis ortamında, poliklinik ortamında küçük 28, 30, 32G çok ince iğne, yani botoks iğnesiyle bu damarlara girilip bu ilaç enjekte ediliyor. İçeride bazı kimyasal reaksiyonlar oluyor. Daha sonra vücut bu reaksiyonlardan sonra bu damarları yok ediyor, görünmez hale geliyor. Bu işlemi bazen tekrar etmek gerekebiliyor. Bir kere de gidecek diye bir şey yok. Burada hastanın yaşı önemli, sigara içip içmediği önemli, diyabeti var mı, şeker hastalığı var mı, bu önemli. Genel kondisyonumuz iyiyse, hareketli, sağlıklıysak genellikle hızlı iyileşiyor. Cilt tipiyle de önemli. 5 tane cilt tipi var. Yani çok aşırı açık tenliysek, sarışınsak daha ve zaten daha alerjen bir yapımız oluyor ve biraz daha yaralara reaksiyonumuz farklı oluyor böyle durumlarda. Biraz daha geç iyileşme bekleriz. Ama diğer cilt tiplerinde, biraz daha koyu tenlilerde daha hızlı iyileşme görüyoruz. Haftalar içinde, bu enjeksiyon yapıldıktan sonra, bu ilaç damarlara verildikten sonra haftalar içinde görsel olarak bir iyileşme oluyor. Tamamen geçmesi 3-6 aya kadar uzayabiliyor, tamamen geçmeyebilir. 3 hastadan birinde bir kalıntı oluşabiliyor, rezidü, bir sarı harita şeklinde bir iz oluşabiliyor. Bu da aslında hemosiderin, yani buradaki damarların iyileşmesi, oradaki damarlar yok olurken önce pıhtı tutuyor, daha sonra vücut o pıhtıyı oradan yok ediyor. Yani nasıl ki bir yerimizi bir yere çarpıyoruz, önce kanıyor, yara açılıyor, kabuk tutuyor, sonra kabuk kalkıyor, beyaz bir iz kalıyor, aylarca o beyaz iz kalıyor, ondan sonra o gidiyorsa, aynı şey sizin o damarlarınızda da oluyor. Haftalar, aylar sürebilir tamamen geçmesi. Sizinle, kondisyonunuzla, cilt tipinizle ilgili, uygulama şekliyle de ilgili biraz. Verilen ilaç konsantrasyonuna bağlı, verilen enjektörün çapına, hızına, bir sürü faktör de var. Tecrübeye dayalı bir iş. Fayda görebilirsiniz, görmeyebilirsiniz. Çoğu hasta fayda görüyor, çoğu hastanınki geçiyor ya da eskiye göre hafifliyor. Burada önemli bir nokta var. Bu damarlar
daha sonra nüksedebilir mi? Evet, edebilir. Nüksetmeye meyilli oluyorlar genellikle. Genellikle %25-30, 100 hastadan 25-30'u tekrar nükste, yani görsel olarak, kozmetik olarak nükste karşımıza gelebiliyor yıllar içinde. 6 ay sonra olmuyor genellikle. Şöyle bir şey daha anlatayım. İşlem yaptık ve daha çirkin bir görüntü oluştu. Bazı hastalarda olabiliyor. Azınlık tabii söylediğim. Azınlık derken %1 değil. 100 hastanın 20'sinde 30'unda gene işlem yaptıktan sonra skleroterapi, yani köpük tedavisi, görünen örümcek ağı şeklinde veya işte ağaç dalları şeklinde damarlar var. Enjeksiyon yapıldıktan sonra sonuçta oraya bir o damarları yok etmek için, onları tıkamak için bir müdahale yapıyoruz. Bazen sizin cildiniz buna reaksiyon olarak, buna yani yanıt olarak buraya kan gitmiyor sonuçta o damarlar tıkanınca ve oranın bir dolaşımı var. Hani süre gelen, yıllar içinde alıştı. Reaksiyon olarak daha çok bir işte revaskülarizasyon, yani daha fazla damar üretme tepkisiyle karşımıza çıkabiliyor. Böyle durumlarda gördüğümüzde o kızarıklık, yani daha da yakından bakınca bir sürü damar ağının çıktığını görüyoruz tedavi ettiğimiz yerde. Geçici bir süreç. Tamamen geçici bir süreç ama beklemek gerekiyor. Ne kadar beklemek gerekiyor? Uzun bir süre. 6 ay, belki de 1 sene. Bekledikten sonra kendi kendine tekrar cildin dolaşımı düzeldikten sonra evet geçiyor. Normalleşiyor, yani geçiyor. Aynen öyle. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şu. Ben bu köpük tedavisini yaptıktan sonra özellikle güneşten hani korumasını öneriyorum. Demin anlatıyordum. Pıhtı tutuyor, işte bu damarlar iyileşiyor. Tamamen yok oluyor ama pıhtı tuttuğunda eritrositler, yani kan hücrelerimiz orada kalıyor. Kan hücrelerinin içinde demir var. Bu demir bu kan hücreleri parçalanıyor orası yok olurken ve cilde vuruyor aslında o demir. Açığa çıkıyor. Aynen, açığa çıkıyor ve sarı bir leke şeklinde kalabiliyor oradaki damar. Sarı bir leke şeklinde tedavinin herhangi bir süresinde görebiliyoruz onu. Yara iyileşmesinde de bu böyle. Bazen yeşil, koyu yeşil, bazen sarımtırak, işte dikiş atarız veya bir yerini çarpar hasta, işte morarır, sonra sararır. Aynı süreç, farklı değil ama tabii biraz daha kalıcı, uzun sürebiliyor geçmesi. Bu aşamada güneşten korumak önemli çünkü oradaki demir, hemosiderin ve işte bazı kimyasal durumlar diyeyim, güneşle temas ettiğinde kalıcı hale gelebiliyor, ağırlaşıyor ve oraya çökebiliyor. Güneş çok önemli bunun için. Mutlaka güneş kremi sürülmeli ya da uzun süre güneşlenilmemeli bu tedaviden sonra. Önemli, yani benim ve hareketli olunmalı. İkisi çok önemli benim için. Ben genelde köpük tedavisi yaptıktan sonra hastalara bunu tavsiye ediyorum. Üçüncü bir şey, bu tedaviden sonra mutlaka baskı olmalı. Yavaş çorabı giymelisiniz. 48 saat boyunca, sonrasında da gün içinde giymenizi öneriyorum. 1 ya da 2 hafta boyunca, belki de 3 hafta boyunca ki bu damarlar tamamen hani yapışsın, hızlı emilsin, kaybolsun. Niyetimiz o. O da çok önemli ve tedavi sürecini etkileyen bir şey. Bunun dışında, köpük tedavisinin dışında kozmetik olarak egzovenöz lazer yapabiliyoruz. Yeni bir yöntem. Köpük 70 yıldır uygulanan bir şey. Köpük hangi damarlara uygulanır derseniz, neredeyse gördüğümüz çapı fark etmeksizin bütün damarlara uygulanabilir. Parmak kadar kalınlıkta olan bir damara da uygulayabiliriz. Çok ince, belki de yarım milimetre kalınlığında bir damara da uygulayabiliriz. Yeter ki iğneyle başarılı bir şekilde içine girelim ve o ilacı oraya zerk edelim, verebilelim. İyileşme süreleri ve iyileşme şekilleri farklıdır. Bunu anlatmak gerekir hastaya. Çok büyük, parmak kadar büyük damar paketlerine köpük verdiğimizde onlar da pıhtı tutuyor. Ve o pıhtı gidip bir yerinize atmaz. Yürüyüp beyninize atmaz, hani sizi hasta etmez. İyileşme biçimi o. Uzun süre ağrı olabilir, kızarıklık olabilir ama sonrasında geçecektir. Şöyle düşünmek bence akla çok yatkın. Hastalar için de bu örneği çok veriyorum. Sonuçta 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl içerisinde oluşan bir hastalık. O damar bir haftada çıkmadı orada. Bir hafta içinde iyileşmesini beklemek tabii ki akla yatkın olmadığı gibi, çünkü sonuçta bir ameliyathanede çekip çıkarmıyoruz. Kendi kendine daha çok yapılan teknik uygunsa hastanın kondisyonuyla, yaşıyla, sigara içip içmemesiyle,
hayat tarzıyla biraz da ilişkili iyileşme hızı. Ama hastaların %60'ında 70'inde bu yöntemle tamamen geçiyor. Aynı minvalde egzovenöz lazer kullanabiliyoruz. Egzovenöz lazerin bir farkı yok aslında. Dışarıdan lazer atışı yapılıyor bu damarlara ve lazerle koagüle ediyoruz. Yani lazerle pıhtı tutturup gene iyileşmesini bekliyoruz. Buradaki en büyük fark, hasta tolere edebiliyorsa egzovenöz lazeri, bazen yanma hissi oluşabiliyor çünkü. En büyük fark, egzovenöz lazerle bir kerede bütün görüntüyü yok edebilirken köpük tedavisinde bunu seanslara bölmek gerekiyor. Çünkü verdiğimiz ilaç dolaşıma geçiyor, böbreklerden ve karaciğerden atılıyor. Egzovenöz lazerin avantajı da bir bacağın ya da belki de iki bacağın bir kerede Aynı seansta. aynı günde tedavi edilebilmesi. Yapılanlar kozmetik olarak çok standart. 2 tane ana yöntemimiz var ve genellikle teknik uygunsa hastaya bağlı olarak kozmetik sonucun iyiliği, hastanın artık genel durumu, yaşı, sigara içmemesi gibi özetleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Yani. teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun hocam. Ayağınıza Yani tek sağlık. soruda mükemmel şekilde özetlediniz Sağ olun, her şeyi. ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'dı. Kendisiyle özellikle kozmetik açıdan varislere nasıl yaklaşıyoruz, nasıl tedavi ediyoruzu konuştuk. Oldukça da güzel geçti. 8'de sağlık şimdi kaldığı yerden devam edecek. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada arkadaşlarımızın sizler için hazırlamış olduğu görüntüler var. Hep birlikte izleyelim.